Binaların çatıları deniz seviyesinin üstüne gelmiş, binalar çökmüş ve bütün mahalle su altında ve ışık da yansıdığı için böyle bir hiçlik var ortada. Karanlık bir yerdeyim ve zemin su. Şu etrafta gördüğünüz siyahlar siyah değil bence. Ben siyahı orada yaşadım. Zifiri karanlık bir ortamda bütün o yıkıntıları, yıkılmış siteleri göre göre ilerledik. Dehşet vericiydi. Ve indik aşağıya. O anda bütün kardeşim, annem, babam sağlar mı? Bizim binamız 5 saniyede yıkıldı. Ben aşağıda 40 saniye yaşadım. Yani hiç mi dayanmaz bir bina? Patır kütür çöktük. Gece geç vakit balkona çıktım. Yukarıya doğru baktım. Bütün yıldızlar üzerimize doğru geliyordu. Allah Allah, niye böyle bir havada bir değişiklik var hissi uyandı bende. O gece her zaman olduğundan daha fazla sıcaktı. Yıldızlar aşırı parlaktı. Deniz yatık, sakindi. Aşırı şekilde bir uğultu, bir gürültü, kesinlikle sallantı yok. Ne olduğunu anlamaya çalıştım. Herhalde rüzgar esiyor diye düşündüm. Bir ıslık sesi gibi, bir üfleme sesi gibi bir ses geldi. Ben de uzun oturuyordum. Biraz toparlanayım diyerek ayağa kalktım. Odamın penceresi tam tüpraş ışıkları görüyor. Yani denizi görüyor ve deniz tüpraş fabrikayı görüyor. Tam dalmak üzereyken böyle şiddetli bir sarsıntı oldu yatakta ama böyle yani hiçbir şeye benzetemeyeceğim derecede böyle ileri geri çok hızlı bir şey ve ses yok öncelikle. Çok kötü ve korkunç bir geceydi. Büyük bir sarsıntı, büyük bir uğultuyla yataktan fırladım. Ve 92 depreminde Erzincan'da yaşadığım için olayı çok iyi biliyorum. Ve pencereden her zaman gördüğüm rutin fabrikanın ışıklarında dev bir patlama oldu. Ve ben anneme seslendim. Anne ne oluyor dedim. Oğlum zelzele oluyor dedi. Anne ne oluyor tekrar bağırdım. Hemen tabii çocuklarım aklıma geldi. Hemen sağa sola yalpalıya çocukların odasına gittim. Ama bu arada devam ediyor. Ve ben attım kendimi koridora ama duvardan duvara vuruyor beni deprem. O duvara çarpıyorum, bu duvara çarpıyorum ve ben bir koşu çocuklarımın yanına ulaşmaya çalışıyorum. Eşim deprem oluyor dedi. Ben de bir o an uyku şeyiyle hayır ya burada deprem olmaz gibi bir duyguyla uyandım ama fırladım evin içerisinde herkes bağırıyor falan. O anda şoka girmişim. Kızım anne kendine gel, anne hadi diye tabii apartmanda bağırtılar, sesler korkunç bir şekilde. Babam annemi bana doğru attı yatak odasından. Ben apartman dairesinden hızlıca merdivenlere indim. 2 kat, ayaklarım çıplak. Annem buramda, annemi belinden kavradım. Böyle koşuyoruz. Deprem olduğunu hissettiğim anda hanımların üzerine bir adım attım. Bir adım daha atarken iyice deprem, çabuk kalkın deprem diyerek onları masa altı derken yatın dedim. Çünkü havalandık aynı anda. Yavaş yavaş herhalde yani yavaş zannediyorum ama paldır küldür aşağı inmeye başladık. Onların üzerlerine kapandım. Tavanın belime düştüğünü hatırlıyorum. Bir anda her şey simsiyah ve toz oldu. Ve dışarıya fırlayarak çıktık geceliklerle. Koşarak, annemle evim yakın olduğu için ilkin anneme doğru koştum. Anne, baba sesleriyle onlar aşağıya doğru bize doğru koştular ve birbirimize sarılarak. Aşağısı toz, duman, göz gözü görmüyor, insanlar çıplak, yataktaki halleriyle fırlamış çıkmışlar. Ne olduğunu algılamaya çalışıyorum, deprem oldu ama bu kadar mı, bu mu böyle falan derken evet deprem, insanlar bağırış çığırış, enkazlar, binalar yıkılmış. Apartman zeminine indiğimde yaklaşık belimize kadar su olduğunu gördüm. Dışarı çıktım ve
O güne kadar yani 24 senelik hayatımda 4 yaşından beri oraya gittiğimiz bir yazlığımız burası. Hiçbir yeri tanıyamadım. Yani bir hiçlik vardı. Hala deprem olduğunu farkında değilim ve şiddetle tekrar deprem başladı. İkinci bir sarsıntıyla. Ayakta duramıyorduk aslında ve dışarıdan sürekli sesler geliyordu. Ben açıkçası deprem olduğunu düşünmemiştim. Hava saldırısına uğruyoruz ve savaş çıktı diye düşünmüştüm. Ben o sırada göktaşı düştüğünü, yani göktaşı düştü, dünyaya çarptı. Hepimiz öleceğiz, yanarak öleceğiz gibi algılıyorum. Bu dedim başka bir şey. Yani bu herhalde dedim kıyamet denilen bir şey var. Yani bu dedim kıyamet oluyor herhalde dedim. Yani gidiyoruz dedim artık. Yani bu kıyameti yaşıyorum yani. Resmen kıyameti yaşadık. Altımda hanımın altında da çocuk kaldı. Kızımın bağırışlarını hissettim. Duydum. Boğuluyorum baba, boğuluyorum baba. Yani şimdi söyleyemiyorum onu diye. Hep kulaklarımda zaten o ses. O şekilde kaldık saatlerce. Annem yanımda. Ve ben o sırada ölüm şeklimi merak ediyorum. Çöken binalardan elektrik ışıkları böyle mavi mavi suyun üstünde gezindiğini gördüm. Ve anneme çarpılarak öleceğiz anne, çabuk bu tarafa kaçalım dedim. Çünkü her yerimiz su, belimize kadar. Sokağın sağına doğru deniz kenarından ilerlemeye çalışırken deniz bir anda çekildi. Yani her zaman denizinde yüzdüğüm, yüzmeyi öğrendiğim denizin bu şekilde çekilmesini görmek, yani herhalde bir 80 metre bir bayır oluştu denizde. Midyeleri görüyorum, midyelerin çatırtıları. O an dilim tutuldu. Yani anneme titriyoruz ve koşmaya çalışıyorum. O denizin de geleceğini tahmin ettim tabii geriye. O deniz geri geldi ama geliş yüksek dalga şeklinde değil, yani böyle kıvrım kıvrım köpük köpük bir dalga şeklinde değil de sanki bir çanaktan boşaltırmış gibi, yani bir derenin, barajın patlaması gibi düşünün. Ağır bir şekilde vurdu bize. Hepimiz bir yerde toplandık ama herkes perişan, herkes kötü durumda. Bağırtılar geliyor, çığlıklar geliyor, apartmanlar yıkılmış. Ama hiçbir şey yapamıyoruz maalesef. Ondan sonra insanların çığlıkları gelmeye başladı. İşte balkondan insanlar atlıyor. Sağdan soldan koşuyorlar. Çocuğum nerede diyenler, kolu kopmuş, kırılmış, bacağı kalmış, yerde sürünerek gelen insanların ordusu, adeta mahşer günü gibi, böyle zombi ordusu gibi. Yalova'dan İzmit yönüne karanlık bir yolda ilerliyoruz ve yoldaki bütün araçlar durmuş, yıkılan binalara, sitelere uzun farlarını yakmışlar. Etrafı gördükçe sadece hani tek bir soru yankılanıyordu. Ne olacak? Ne olacak? Yani o görüntünün, o yıkıntının tekrar toparlanıp normal bir yaşantıya dönebileceğimizi düşünemiyordum o sırada. Ama hiçbir zaman umudu kesmedim. Hanımın biraz morali bozuldu ilerleyen saatlerde. Helalleşelim dedi, işte buradan kurtulamayacağız dedi. Fakat ben ona elimden geldiği kadar daha önce de aldığım eğitimlerin faydasını görerek, bu çok önemli, kapalı bir alanda insanların nasıl hareket etmesi, sesini nasıl duyurması, oksijeni az tüketip nasıl kalması gerektiğini daha önce gemilerde aldığım eğitimlerden bildiğim için aynı şekilde sakin olmasını tavsiye ettim hanıma. Hep konuştum onunla, aman uyumayın dedim. Bizi buradan çıkaracaklar, merak etmeyin, sonunda bulacaklar. Ama dayanmamız lazım. Çünkü bütün Yalova şu anda bu halde olabilir. Çok büyük bir şey yaşadığımızın farkındayım ben dedim, korkmayın dedim. Yani telkin bir herhalde 15-18 saat mi kaldık, tam da bilmiyorum. Ondan sonra arkadaşlar bize ulaştı, sesimizi duydular. Sabahı bekledik mecburen. Bir açıklık alana gittik.
Sabaha bekledik ama ben sandım ki o gün o yaşanan deprem öyle bitti. Sabah olduğunda beni etkileyen bir şey, etraf dinmişti. Binalar çökmüş ama saat 5 gibi yerin altından insanlar sabah işe kalkmak için belki de sabah ezanı için saatlerini kurmuşlardı. O saatler toprağın altından ötmeye başladı, alarmlar. Bütün mahallede böyle didididit ama toprağın altından geliyor. O beni bitirmişti yani o an. Ya insan tabii neden başımıza geldiği soruyor. Çünkü zaten depremde göçükteyken benim o küçücük kızım şunu dedi. Allah'ım ben bunları yaşamak için ne yaptım? Tabii ki insan niye biz bunları yaşadık diyor ama yani bu artık kader değil. Bizim binamız 5 saniyede yıkıldı. Ben aşağıda 40 saniye yaşadım. 5 saniyede yıkıldıktan sonra. Yani hiç mi dayanmaz bir bina? Patır kütür çöktük. Hayatın tekrar devam edeceğini düşündüm. Ama etmedi. Hiçbir şekilde hayatımız geri dönüşü olmayan bir şekilde o gün değişti. Bir gün önce bir bakıyorsun tüm yaşamın çok güzel. İşte çalışıyorsun, para kazanıyorsun. Bir gün sonra bir bakıyorsun çırılçıplaksın, hiçbir şeyin yok. Yani yaşantınızda hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Daha bilinçli düşünüyorsunuz. Çünkü deprem anında bütün mal varlığınızı kaybediyorsunuz. O anda paranın hiçbir önemi olmadığı, zenginliğin hiçbir önemi olmadığı, yalnızca farklı düşüncelere giriyorsunuz. Yani anlatamıyorum. Ölümün çok normal ve sıcak bir şey olduğunu hissettim. Yani ölümün her an var olduğunu, öleceğimizi ve bunu bilerek yaşayacağımı hayatımın sonuna kadar bu hep böyle oldu. Bana çok normal geliyor yani ölmek. Ve çok hızlı bir şey aslında. Öyle yavaş değil, hızlı bir geçiş o. Ve bunu bilerek hayatta yaşamak gerektiğini, hani sevdiklerinin kıymetini anlamak gerektiğini, aslında her şeyin bir hayvan sevgisi kadar masum olduğunu ve sevmekle paylaştıkça güzellik olacağını ben felsefe edindim. Hep öyle oldum ondan sonra da. Yani o bana bunu gösterdi. Kıymet bilmeyi öğretti yani. Yeni bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz. O zorluklardan bir güzellik çıkarmaya çalıştık. Bir iyilik bulmaya çalıştık. Bir de yani yaptığınız kötülükleri de düşünüyorsunuz. Bakın ben şu kişinin kalbini kırdım ama ne oldu bak belki de öldü o insan. Belki de ben öldüm. Elimizde kalan bir tek iyilik kaldı. O iyiliğin kıymetini bildik. Dostluğun, arkadaşlığın kıymetini bildik. Yani maalesef acı bir tecrübeyle bildik bunları ama bildik yani. İnsanın çok mucizevi bir başa çıkma gücü olduğunu gördüm. Yani çocuğunu kaybetmiş insanlar yeniden evlendiler veya çocuk yaptılar. Eşini kaybetmiş olan tekrar aşık oldu. Uzuvunu kaybetmiş olan yeni bir plastik uzuva adapte oldu ve güldü. Yani hani o ilk etapta gördüğüm şey bir daha biz mutlu olamayacağız ve hayatımız düzene girmeyecekti. 2 sene içinde depremzedelerle çalışırken o mucizeye şahit oldum. Yani hayat ne olursa olsun devam ediyor.